Muhteşem Tatlı Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli, çıtır çıtır, milföy tadında nefis bir çörek tarifimle geldim. Videomdaki tüm detayları kaçırmamak adına videoya atlamadan izlemenizi önemli rica ederim ve sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 1,5 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum. Tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Eklemiş olduğum malzemeleri çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Bu çörek tarifimi kabartma tozu ile hazırladım. Yağ kullanmıyoruz. Sadece süt, yoğurt ve kabartma tozu ile hazırlıyoruz. Eklediğim malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi un ilavesine geçiyorum. 4 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuzu hazırlarken her zaman olduğu gibi unumuzu azar azar ilave edelim. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterecektir. Daha sonra yarım su bardağı daha unu ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben çörek tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi ele çok az yapışan bir hamur. Daha sonra elimi temizliyorum. Elimi temizledikten sonra kurulayıp masama biraz un serpiyorum. Hamuru tekrar yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız çöreğiniz de o kadar güzel olacaktır. Ben 2-3 dakika hamurumu masamın üzerinde güzelce yoğurdum ve toparladım. Güzelce yoğurmuş olduğum hamurumu yuvarlak bir büyük beze haline getiriyorum. Sonrasında hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Dört eşit parçaya bölmüş olduğum hamuru biraz un yardımı ile bezeler haline getiriyorum. Masama biraz serpmiş olduğum un yardımıyla hamuru bezelemeye başlıyorum. Böylelikle hamur elinize yapışmayacaktır. Kolaylıkla da bezeleme işlemini tamamlayabileceksiniz. Hamuru ne kadar güzel bezelerseniz hamurunuz o kadar kolay güzel açılacaktır. Yoğurma işlemi ne kadar önemliyse bezeleme işlemi de o kadar önemlidir. Böylelikle hamurumuzun kıvamı da çok daha güzel olacaktır. Gerçekten hazırlanması çok kolay ve yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılabilen, herkesin yapabileceği nefis bir tariftir. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım, bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Bu arada her zaman olduğu gibi tarifimde kullanmış olduğum ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Dört eşit parçaya bölmüş olduğum hamurlarımı hepsini güzelce bezeledikten sonra bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine temiz bir poşetle kapatıp dinlendirmeye bırakıyorum. Üzerini güzelce örtmüş olduğum hamurlarımı 20 dakika dinlenmesi için bir kenara kaldırıyorum. Hamurum bu esnada dinlenirken ben de hamurumu açmak için kullanacağım tereyağını eritmeye geçiyorum. Çöreğimizin ara katmanlarına sürmek için 100 gram tereyağı kullandım. Tereyağımı ocakta erittim. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırıyorum ve bir kenara kaldırıyorum.
20 dakikanın sonunda dinlenmiş olan hamurumu açmaya başlıyorum. Bezelerimden bir tanesini alıyorum. Yine üzerini kurumaması için kapatıyorum. Bezeleme işlemine başlarken masama önce bolca un serpiyorum. Daha sonra un takviyesi yapmıyorum. Önce parmak uçlarımla açıyorum. Daha sonra bir oklava yardımıyla hamuru açabildiğim kadar açmaya başlıyorum. Ben hamurumu açarken oklava kullandım. Dilerseniz merdane ile de çalışabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla açılabilen yumuşacık bir hamur. Hamuru açarken oklavayla kenarlardan bastırmanız yeterli olacaktır. Bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım, beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle veya sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bezemi istediğim boyuta kadar açtım. Bu kadar açmanız yeterli olacaktır. Şimdi hamuru bir kenara kaldırıyorum. Hemen bu esnada ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Yine masama bolca un serpiyorum ve oklava ile açmaya başlıyorum. Bu tarifimi sizler de denerseniz hiç üşenmeden sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacaktır. İçi kat kat, çıtır çıtır nefis bir çörek tarifi oluyor. Yine aynı şekilde hamuru büyütebildiğim kadar oklavanın kenar kısımlarından bastırarak hamuru açmaya devam ediyorum. İkinci bezemi de aynı boyutlarda açtıktan sonra şimdi ilk bezemin üzerine eritmiş olduğum tereyağından her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Çöreğimizin çıtır çıtır kat kat bir lezzetli olması için tereyağının her tarafına gelmesi için eşit bir şekilde fırça yardımıyla sürüyorum. Şimdi açmış olduğum ikinci bezeyi de diğer bezemin üzerine gelecek şekilde yayıyorum. Kenar kısımlardan eşit bir şekilde olması için düzeltiyorum. Yumuşak ve esnek bir hamur olduğu için kolaylıkla düzeltebiliyorsunuz. Açtığımız bezelerin her katına ayrı ayrı eritmiş olduğum yağdan sürüyorum. Oldukça esnek bir hamur olduğu için kolaylıkla eşit bir şekilde kenarlarını birleştirdim. İkinci bezemin üzerine de eritmiş olduğum tereyağdan her tarafına gelecek şekilde yine döküyorum. Sizler için tüm detayları göstermeye çalıştım. Son olarak dördüncü açmış olduğum bezemi de diğer hamurlarımın üzerine seriyorum. Yine hamuru kenarlardan hafifçe çekiştirerek eşit bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Açmış olduğum dördüncü bezenin üzerine de eritmiş olduğum tereyağdan yine döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hamurun uç kısımlarından kıvırarak rulo şeklini veriyorum. Bu aşamada hamuru biraz böyle çektirerek hamuru sararsanız çok daha güzel olacaktır. Bu aşamada hamuru çekiştirerek rulo haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi esnek bir hamur olduğu için kolaylıkla açılabiliyor. Açmış olduğum hamuru rulo şekline getirdikten sonra gül şeklini veriyorum.
Yine hamuru bu esnada uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Bu şekilde hazırladığınızda çöreğiniz çok lezzetli olacaktır. Oldukça önemli detaydır. Lütfen bu detayları atlamadan izlerseniz ve denerseniz çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Gül şeklini vermiş olduğum hamurumu dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Hamurun üzerini temiz bir poşetle kapatıp buzdolabında 20 dakika dinlendiriyorum. 20 dakikanın sonunda buzdolabında dinlendirmiş olduğum hamurumu buzdolabından çıkarıyorum. Daha sonra pişirme kağıdının üzerine hamurumu alıyorum ve parmak uçlarımla hamuru açmaya başlıyorum. Hamur dinlendiği için kolaylıkla yine elinizle rahatlıkla açılabilen yumuşak bir hamur. Elimle güzelce büyütmüş olduğum çöreğimi şimdi küçük bir oklavamla yine yavaşça açıyorum. Dilerseniz bu işlemi de yapmayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırladım. Pişmeye hazır olan çöreğimi fırın tepsisine aldım. Çöreğimin üzerine 1 adet yumurta sarısı kullandım. Her tarafına gelecek şekilde çöreğimizin üzerine yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürelim. Her tarafının güzelce kızarması için yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde yediriyorum. Çöreğimin orijinal görüntüsünü vermek için bir çatal yardımıyla çizikler atıyorum. Pişmeye hazır olan çöreğimi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar fırında 180 derecede üzeri iyice kızarana kadar 35 dakikada pişmeye gönderiyorum. 35 dakikanın sonunda çöreğim fırından çıktı. İnanılmaz güzel ve lezzetli görünüyor. Fırından çıkardıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. 10-15 dakika dinlendiriyorum. Şöyle son halini, çıtırtısını da sizlere dinletmek istiyorum tekrardan. Gerçekten kat kat çıtır çıtır nefis bir çörek oldu. Milföy tadında inanılmaz lezzetli. Yaptığım gibi biten bir tariftir. Biz ailecek bu tarifi çok beğeniyoruz. Sizlerin de çok beğeneceğini düşündüğüm muhteşem bir tarif oldu. Bir muhteşem lezzetin daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Başka muhteşem tatlı tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.